Hayatımız boyunca bize hep aynı şeyler söylendi. Hepimiz insanız. Aynı yerden geldik. Aynı geçmişi paylaşıyoruz. Peki damarlarında akan o kırmızı sıvı bu hikayeye itiraz ediyor olabilir mi? Çünkü dünya nüfusunun büyük bir kısmı için geçmiş belli, köken belli, her şey netken küçük bir kesim var ki onlar için cevaplar sadece bir boşluktan ibaret. Ve o boşluğun içinde açıklanamayan bir şey saklı. Bugün modern tıbbın basit bir protein eksikliği diye geçtiği, ancak kökenine indiğimizde bizi yıldızlara ve kadim tanrılara götüren o gizemli kapıyı aralıyoruz. Damarlarındaki o sırrı keşfetmeye hazır mısın? Her şey 1937 yılında yapılan bir keşifle başladı. İnsan kanı incelenirken bazı insanlarda ortak bir işaret bulundu. Görünmeyen ama ölçülebilen bir fark. İnsanların büyük bir kısmı bu işareti taşıyordu ve bilim buna bir isim verdi. RH faktörü. Eğer bu işaret sende varsa pozitif olarak tanımlanıyorsun. Yani çoğunluğun bir parçasısın. Peki ya negatif olanlar? İşin garibi burada başlıyor. RH negatif bireylerde bu protein tamamen yok. Bilim dünyası buna mutasyon diyor. Ancak mutasyonlar genelde bir amaca hizmet eder. Hayatta kalma şansını arttırır. Oysa RH negatiflik hayatta kalma şansını arttırmak şöyle dursun. Biyolojik olarak imkansız bir dirençle karşılaşıyor. Doğaya bir bakın. Bir kedi, bir aslan ya da bir şempanze kendi türünden bir yavruyu karnında taşırken vücudu onu asla reddetmez. Ancak insan türünde eğer anne RH negatif ve bebek RH pozitifse annenin bağışıklık sistemi bebeği bir parazit veya yabancı bir virüs olarak algılar. Onu yok etmek için antikorlar üretir. Tıp buna kan uyuşmazlığı diyor ve iğnelerle müdahale ediliyor. Burada bir düşünmemiz gerekiyor. Doğa neden kendi türünden bir canlıyı yabancı olarak kodlar? Eğer RH negatif kan bir evrim hatasıysa neden binlerce yıldır hayatta kalmaya devam etti? Yoksa bu kan grubu dünyaya ait olmayan dışarıdan eklenmiş bir genetik imza mı? Bazı araştırmacılara göre bu iki farklı türün birleşiminden doğan hibrit bir tür olduğumuzun en büyük kanıtı. RH negatif kanın kökeni maymunlara dayanmıyorsa kime dayanıyor? Bilimin tıkandığı bu noktada rotamızı tarihin en gizemli halklarına ve onların sakladığı kadim sırlara çevirelim. Dünyada bu kanın en yoğun görüldüğü gizemli Bask halkına ve onların Atlantis ile olan olası bağına bakacağız. Ama önce kendinize şunu bir sorun. Eğer siz de o küçük gruptaysanız bu sadece bir kan grubu mu yoksa bir miras mı? Hikaye daha yeni başlıyor. Eğer RH negatif kan rastgele bir mutasyonsa dünyanın her yerine eşit dağılmış olmasını beklerdiniz. Ancak haritaya baktığımızda durum hiç de öyle değil. Bazı bölgeler var ki adeta genetik kodun merkez üssü gibi. Özellikle bir halk binlerce yıldır bilim insanlarını şaşkına çevirmeye devam ediyor. Basklar. İspanya ve Fransa arasında Pirenler'de yaşayan bu kadim halkın %35'i RH negatif kana sahip. Bu dünya ortalamasının 2 katından bile fazla. Basklar sadece kanlarıyla değil, dilleriyle de birer bilmece. Euskara dili dünyadaki başka hiçbir dil ailesine benzemiyor. Hint-Avrupa dilleriyle, Asya dilleriyle hatta komşularıyla bile hiçbir bağı yok. Adeta bir dil adası gibi tarihin ortasında duruyorlar. Birçok araştırmacıya göre Basklar Avrupa'nın gerçek yerlileri. Yeni tarım devriminden hatta buzul çağından kalma son antik kalıntılar. Peki bu insanlar oraya nereden geldi? Eğer bu evrimsel süreçse neden sadece bu küçük grup bu genetik ayrıcalığı korudu? Yoksa onlar büyük bir felaketten kaçıp dağlara sığınan çok daha gelişmiş bir medeniyetin son temsilcileri mi? Arkeolojik kayıtlara baktığımızda yaklaşık 35 bin yıl önce Avrupa'da aniden Cro-Magnon insanı belirir. Neandertallerden çok daha gelişmiş, sanat yapan, alet kullanan ve geniş beyin hacmine sahip bu insanlar evrimin o yavaş basamaklarını
koşarak çıkmış gibiydiler. İlginç olan şu, Cro-Magnonların iskelet yapıları ve kafatasları bugün en yüksek RH negatif oranına sahip olan Bask ve Berberi topluluklarıyla şaşırtıcı benzerlik gösteriyor. Bilim bu ani zihinsel ve biyolojik sıçramayı doğal seçilim ile açıklamaya çalışıyor. Ancak komplo teorisyenleri ve bazı cesur arkeologlar başka bir şey anlatıyor. Bu insanlar evrilmedi. Buraya getirildiler ya da başka bir yerden geldiler. Platon'un bahsettiği kayıp kıta Atlantis ya da Pasifik'in derinliklerinden Mu. Efsaneler bu kıtalarda yaşayan insanların tanrısal yeteneklere ve farklı bir biyolojiye sahip olduğunu anlatır. Eğer Atlantis büyük bir tufanla battıysa hayatta kalan üstün kan hatları nereye sığındı? En yakın kıyı olan Avrupa ve Kuzey Afrika'ya mı? Bu teoriye göre RH negatif kan o kayıp medeniyetin damarlarımızda kalan son yankısı. Basklar ve Kuzey Afrika'nın mavi gözlü Berberileri bu tufan sonrası genetik mirası saklayan kaleler mi? Ama bu mirasın içinde sadece biyoloji değil, çok daha karanlık bir sır saklı olabilir. Şimdi rotamızı çok daha eskiye, yıldızlardan gelenlerin dünyayı nasıl bir laboratuvara çevirdiğini, Sümer tabletlerine gidiyoruz. Anunnakiler insanın yaratılışında hangi rol oynadı? Tanrıların kanı dedikleri şey aslında bir seri numarası mıydı? Binlerce yıl boyunca toprak altında saklı kalan Sümer tabletleri bugün bize modern bilimin henüz itiraf edemediği bir hikaye anlatıyor. Bu tabletlerde Anunnaki olarak geçen gökten yere inen varlıkların hikayesi bu. Onlar sadece medeniyeti getirmekle kalmadılar. İddiaya göre damarlarımızdaki sıvıyı da bizzat kendi laboratuvarlarında tasarladılar. Peki bu tanrısal kan bugün hala aramızda dolaşıyor olabilir mi? RH negatif kan bu antik genetik müdahalenin günümüze ulaşan saf kalıntısı mı? Sadece Sümer'de değil, kadim İbranice metinlerde ve Hanok'un kitabında da benzer bir hikaye karşımıza çıkar. Ne filmler? Gökten düşenler veya Tanrı oğulları. Bu metinler bu varlıkların insan kızlarıyla birleştiğini ve bu birleşimden devlerin, kahramanların ve farklı bir doğaya sahip olanların doğduğunu anlatır. Burada kritik bir soru sormamız gerekiyor. İki farklı türün birleşmesinden doğan bu hibrit nesil biyolojik olarak nasıl bir tepki verirdi? Hatırlayın, RH negatif bir anne, RH pozitif bir bebeği yabancı olarak reddediyor. Acaba bu reddediş iki farklı yıldız kökenli kan hattının binlerce yıl süren uyum sağlama çabasının bir sonucu mu? Anunnaki teorisinin en ilginç yanlarından biri altın tutkusudur. Onların atmosferlerini tamir etmek için altına ihtiyaç duydukları anlatılır. İlginç bir tesadüf ki modern tıpta RH negatif kanın bazı ağır metallerle ve dış etkenlere karşı RH pozitif kandan daha farklı tepkiler verdiği gözlemlenmiştir. Hatta bazıları bu kan grubunun kökeninde altının monoatomik yapısıyla etkileşime giren özel bir biyolojik kod olduğunu iddia eder. Tanrıların kanı dedikleri şey aslında bir seri numarası gibiydi. Kimin yönetici elit, kimin işçi sınıfı olduğunu belirleyen bir mühür. RH negatif geninin çekingen kalması belki de bu özel kodun sadece belirli bir azınlıkta uyuyan bir güç olarak saklanması için tasarlanmıştı. Tarih boyunca mavi kan terimi hep asillik ve yöneticilikle bağdaştırıldı. Biz bunu sadece bir metafor sanıyoruz. Ya bu terim bakır temelli veya farklı bir oksijen taşıma kapasitesine sahip RH negatif kökenli kadim bir biyolojiyi temsil ediyorsa, damarlarımızdaki bu küçük fark belki de dünyanın gerçek sahiplerinin kim olduğunu gösteren tek kanıttır. Eğer bizler bir laboratuvar deneyiysek, özel seri olan bu insanlar bugün nerede? Neden dünya tarihinin en kritik anlarında, en kritik koltuklarda hep bu kan grubuna sahip isimler görüyoruz? Bu kan sadece bir biyolojik veri değil, aynı zamanda bir frekans meselesi olabilir mi? RH negatif bireylerin psişik yetenekleri ve teknolojiyle olan tuhaf ilişkileri neyi gizliyor? Kendini hazırla.
Çünkü konu burada iyice kişiselleşiyor. RH negatif bir bireyi kalabalığın içinde ayırt etmek belki mümkün değildir. Ancak tıp dosyalarına girdiğimizde bu insanların biyolojik olarak standart dışı bazı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Bu bir tesadüf mü yoksa farklı bir işletim sistemine sahip bir donanım mı? Yapılan araştırmalar RH negatif bireylerin vücut ısılarının dünya ortalamasından birkaç derece daha düşük olduğunu gösteriyor. Daha düşük tansiyon, daha güç bir bağışıklık sistemi ve ilginç bir şekilde çoğunda görülen karakteristik fiziksel özellikler. Çoğunlukla ela yeşil veya mavi gözler, kızıl veya kumral saçlar ve bazı vakalarda omurgada fazladan bir kemik. Peki ya zihinsel kapasite? RH negatif kan grubuna sahip bireylerin IQ ortalamasının genel nüfusun üzerinde olduğuna dair pek çok istatistik mevcut. Ancak asıl gizem burada değil. Onların teknoloji ve enerjiyle olan tuhaf ilişkisinden başlıyor. Pek çok RH negatif birey elektronik cihazların çevrelerinde tuhaf davrandığını iddia eder. Saatlerin durması, bilgisayarların sebepsizce donması veya sokak lambalarının onlar geçerken sönmesi. Bilim buna statik elektrik diyebilir ama kadim bilgiler buna yüksek frekans uyumsuzluğu diyor. Sanki bu bireyler dünyanın mevcut manyetik alanına tam olarak senkronize olamamış gibiler. Şimdi daha gri bir bölgeye giriyoruz. İstatistiksel olarak paranormal deneyim yaşadığını iddia eden veya duru göre yeteneği olan insanların büyük bir kısmı RH negatif olduğu görülüyor. Bu insanlar olayları gerçekleşmeden hissetme, yabancı ortamlarda yoğun dejavu yaşama ve rüyalarının gerçek çıkması gibi iddialarda bulunuyorlar. Bu durum beyindeki epifiz bezinin veya sinir sisteminin bu kan grubuna farklı çalışmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa bu kan bir tür anten görevi görerek diğer insanların algılayamadığı frekansları mı yakalıyor? Eğer öyleyse bu bir evrimsel avantaj mı yoksa binlerce yıl önce bizleri tasarlayanların bıraktığı bir iletişim kanalı mı? UFO literatürüne baktığımızda karşımıza sarsıcı bir veri çıkıyor. Kaçırılma yaşadığını iddia eden insanların %60'dan fazlası RH negatif kan grubuna sahip. Evrenin sonsuzluğunda neden bu nadir grup özellikle seçiliyor? Bazı araştırmacılar bu varlıkların kendi genetik miraslarını takip ettiklerini öne sürüyor. Yani damarlarınızdaki o özel kanı taşıyorsanız aslında bir etiket taşıyorsunuz demektir. Onlar için siz dünya üzerindeki herhangi bir insan değil, korunması veya gözlemlenmesi gereken bir aile üyesi ya da hibrit bir proje olabilirsiniz. Fiziksel farklılıklar, psikik yetenekler ve gökyüzünden gelen o bitmek bilmeyen ilgi. Peki bu özel kan hattı sadece sıradan insanların damarlarında mı akıyor yoksa dünyayı yöneten o görünmez el gücünü tam da bu genetik mirastan mı alıyor? Şimdi maskeleri düşürmeye başlıyoruz. Kraliyet ailelerinden dünya liderlerine kadar uzanan o mavi kan takıntısını ve elitlerin bu kan grubuna neden bu kadar önem verdiğini inceleyelim. Gerçek düşündüğümüzden çok daha sistematik olabilir. Tarih boyunca kralların, kraliçelerin ve imparatorların bir takıntısı vardı. Saf kanı korumak. Biz bunu sadece bir asalet göstergesi sanıyorduk. Ancak modern genetik veriler ortaya çıktıkça bu saf kan takıntısının altında çok daha biyolojik bir gerçek yattığı anlaşıldı. Dünya nüfusunda sadece %15 oranında bulunan RH negatif kan grubu söz konusu küresel elitler olduğunda gizemli bir şekilde %50'lerin hatta %80'lerin üzerine çıkıyor. Avrupa kraliyet ailelerinden Amerika başkanlık koltuğuna oturan isimlere kadar bu nadir kan grubu sanki bir giriş bileti gibi her kapıyı açıyor. Peki bu bir tesadüf mü yoksa dünyayı yönetenler damarlarında akan o farklı kodun farkındalar mı? Orta Çağ efsanelerinde geçen
kutsal kase aslında neydi? Birçok araştırmacıya göre kase fiziksel bir nesne değil, bir kan hattıydı. Kraliyet kanı terimi zamanla kutsal kase haline gelmişti. Bu kan hattı İsa'ya ya da daha eskilere, Sümer'in tanrı krallarına dayandırılıyordu. İşte mavi kan terimi tam da burada fiziksel bir karşılık buluyor. RH negatif bireylerde oksijenin işleyişi ve vücut kimyasındaki küçük farklar onlara farklı bir direnç ve algı kapasitesi veriyor olabilir. Dünyayı yöneten ailelerin geçmişlerini inceleyen genetik uzmanlar bu ailelerin binlerce yıl öncesine Mezopotamya'nın ve Mısır'ın gizemli hanedanlarına kadar uzanan kesintisiz bir RH negatif hattına sahip olduğunu savunuyor. Peki ya bu insanlar bu kanın onlara sağladığı yüksek frekanslı algı sayesinde mi zirvedeler? Yoksa bu dünya dışı mirasın koruyucuları olarak mı o koltuklarda oturuyorlar? Videonun final bölümünde tüm taşları birleştiriyoruz. RH negatiflerin gelecekte rolü ne olacak? Ve en önemlisi siz kimin tarafındasınız? Video boyunca damarlarımızdaki sıvının sadece biyolojik bir taşıyıcı değil, bir tarih kitabı, bir frekans anteni ve belki de bir mühür olduğunu gördük. Bilim rastgele mütasyon diyor. Kadim metinler tanrıların mirası diyor. Komplolar ise yönetici elitlerin gizli kodu olduğunu savunuyor. Peki gerçek hangisi? Belki de RH negatif kan hattı insanlık denilen bu devasa projenin içindeki özel bir kontrol mekanizması. Bir sonraki evrimsel basamağa geçişte kullanılacak olan o kilit geni bu %15'lik azınlık binlerce yıldır sabırla taşıyor olabilir. Bugün genetik mühendisliğiyle DNA'mızı yeniden yazmaya başladığımız bir çağdayız. İlginç olan şu ki üzerinde en çok çalışılan farklılığı nedeniyle en çok veri toplanan grup yine RH negatif bireyler. Acaba bizi tasarlayanlar bu genetik imzayı bir gün geri çağırmak veya aktive etmek için mi bıraktılar? Eğer dünya dışı bir müdahale varsa bu müdahale henüz bitmemiş olabilir. Pek çok ezoterik öğretiye göre dünya bir frekans değişiminin eşiğinde. RH negatif kan bir tür anten görevi görüyorsa bu değişimde ilk uyanacak olanlar farklı biyolojiye sahip olanlar mı olacak dersin? Şimdi videonun en başında sorduğum o soruya dönelim. Sen kimsin? Eğer kanın RH pozitifse dünyanın çoğunluğunda olan kısımsın. Yani bu dünyanın gerçek yerlilerinden birisin diyebilirim. Ama eğer kanın RH negatifse bu dünyaya kendini hiçbir zaman ait hissedemeyebilirsin. Kalabalıklar içinde o garip yalnızlığını açıklayamayabilirsin. Altıncı hislerin çok kuvvetli çalışıyor olabilir. Belki de sen bu dünyada misafir olan bir soyun son temsilcisisin. Damarlarında akan o negatif protein aslında senin en pozitif gücün olabilir. Gerçek çoğu zaman bildiklerimizin arkasında saklıdır. Kan grubumuz ne olursa olsun önemli olan o kanda taşınan bilinci nasıl kullandığımızdır. Evet, videonun sonuna gelirken sormak istiyorum. Senin kan grubun ne? Bahsi geçen o tuhaflıkları sen de deneyimliyor musun? Yorumlarda bekliyorum. Çünkü bu hikayeyi ancak birlikte tamamlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.